Değerli dostlar, teşekkür ederiz yayınımıza geldiğiniz için ve sevgili Onur Akay, bir günde olsa özlüyoruz seni sevgili Onur Akay. Hoş geldin yayınıma. Hoş bulduk Bilal abicim. Ben de çok seviyorum. Bilal Özcan TV izleyenleri bambaşka. Çok çok alıştım. Senelerdir yaptığımız bu canlı yayınlar beni de çok mutlu ediyor. Yine bir cumartesi akşamında inşallah keyifli dakikalar geçiririz. İnşallah, inşallah. Dostlar çok teşekkür ederiz güzel mesajlarınız için. Moderatörümüz Ümran Keleş de burada. Banu Kavaş çok teşekkürler. Arkadaşlar Lydia Paris'ten Fransa'dan bonjour Lydia bonjour sana da bonjour diyor. Sıla Deveci, Elif Onur Bey hoş geldiniz diyor. Lydia Yok, çok teşekkürler. benden de kalpler. Sevgili Onurcuğum, dün akşam senin evine yakın Çanakkale Ayvacık'ta Saadettin Saran'ın çiftlik evini bastı jandarmalar. Duymuşsundur. Ve Saadettin Saran'a kadar uzandı bu ünlülerle başlayan uyuşturucu operasyonu ve Saadettin Saran biraz önce savcılık tarafından serbest bırakıldı. Bu kan örneği verdi, saç örneği verdi bugün. Onların neticesi beklenecek tabii. Yani Tabii. onunla ilgili bir hüküm kurmak için ya da beraat ettirmek için onların neticesi beklenecek. Şu anda yurt dışına çıkış önlemiyle, yasayla ve adli kontrol imza verecek. Haftanın belli günleri karakola. Serbest bırakıldı. Bu işin bu kadar genişlemesi hakkında ne diyorsun bu uyuşturucu operasyonlarının? Evet, aslında gerekli. Şimdi bazı kişiler işte Türkiye'de olan bir ekonomik kriz nedeniyle nasıl söyleyeyim işte gündemi değiştirmek için yapılan bazı hamleler olduğunu iddia ediyorlar. Sosyal medyada okuyorum. Aslında pek de öyle bir şey değil. Bu camiada bu şeyler çok yüksek derecede var Bilal abicim. Var. Ben de senelerdir içindeyim. Çok kere şahit oldum. Yani sadece işte e, uyuşturucu değil, o diğer konularda çıktı biliyorsunuz otellerde. Onların da el konulmuş herhalde mal varlıklarına. Saadettin Evet. Saran da çok iyi biridir aslında. Murat Saran yeğeni benim küçüklük arkadaşım. Ben Radyo Pink'e Tarabya'da Saran Holding'de konuk olmuştum. Oraya gittim. Murat'la çok güzel bir küçüklük yıllarımız oldu akrabalarıyla. Akçay'da da evleri var. Burada çiftlik de var Çanakkale. Ama işte piyasada maalesef ki böyle şeyleri yani nasıl sahibi kişiler, işte başkanlar olsun, futbolcular, zengin iş adamlarının peşinde olan bir kitle de var Bilal abicim. Evet. Bırakmayan bir kitle. Doğru. Yani onları baştan çıkaran nasıl söyleyeyim sadece böyle hani birlikte olmak her konuda bu yasaklı madde olsun, başka türlü şeyler olsun. Yani neler görmedik ki neler bilmiyor musunuz? Mesela Cicişler Sabancı'ya video vardı baştan çıkarmak için. Hapiste Evet. orada biliyorsunuz. Bunun gibi neler yani o Ela Rümeysa gibi kişilere pek şaşırmıyor. Yani. Ama böyle Fenerbahçe Başkanı'nın yani bir Saadettin Sarı'nın eğer bazı şeyleri olursa kullanıcılığın dışında onun da olduğunu sanmıyorum ama bakalım göreceğiz. Varsa ona şaşırırım yani. Evet. Üç konuda suçlanıyor. Bir, uyuşturucu temin etmek. İki, uyuşturucu kullanmak. Üç, Evet. uyuşturucu kullanımı için kolaylık sağlamak, yer sağlamak. Bu çok ağır suç. Uyuşturucu Tabii. kullanımına yönlendirmek sayılıyor. Uyuşturucu kullanması için bir başkasını teşvik etmek sayılıyor. Ona yer temin etmek. Bununla suçlanıyor. Ve o adli tıbba gittiği zaman, savcılıktan gönderildiği zaman öğleden sonra polis nezaretinde
bu şey çağrıldı oraya. Cebeci, Rümeysa Cebeci cezaevinden adliyeye getirildi, savcılığa getirildi. Ek ifade için. Herhalde Saran'la konuşmalarında savcının Saran'ın ifadesini alırken bazı konulara açıklık getirsinler diye. Savcıda herhalde bazı soru işaretleri oluştu. Tekrar Ela'yı çağırıp savcılığa ek ifadesini aldılar diye düşünüyorum. Saran'la İşte ilgili. şimdi paylaşmışsınız ya Bilal abicim afişi. Orada Yeni Türkiye güzelini koymuşsunuz. Yanında da Afra var. Afra Saraçoğlu Türkiye'den daha bile güzel duruyor vallahi. Ama o da Arzu Monan'a benzettim. Ben herkes benzetmiş. Baktım şöyle, ben bakmamıştım yorumlara. Şöyle birden benzettim. İnşallah örnek alsın işte şimdiden. Her güzellik yarışmasında birinci olanların da neler geldi. Bu Arzu Monan'a benziyor madem, o çok özel ve güzel yaşadı. Kariyerini iyi yönetti bence. Yani son ayrılık olabilir de senelerce çok güzel bir evliliğiydi. Güzel de yönetti. Hep hanımefendiliğini gördük onun. Yani Evet, Arzu'nun değil onu mi? örnek alsın madem benzetiyorlar. Ablalarını örnek almasın. Zaten güzellerin şansı olmaz diye bir şey de var Bilal abi. Bu doğru herhalde değil mi? Oluyor. Sağlar sonradan estetikle güzel. Onlar güzel değil Bilal abicim. Değil. Ben onların eski hallerini biliyorum. Onlardan bahsetmiyorum yani. Evet, doğru söylüyorsun. Ama Estetikle şöyle bahsettim, iyi bir diksiyon dersi almıştı Ela'da. İyi bir spikerdi. Spikerliğini ben diksiyon hocalığı da yaptığım için beğenirdim. Diğer evet. tarafında bir tuhaf ama o fazla estetikler neden çıkarılıyor gibi düşünürdüm yani. Demek ki işte ekran yüzü bunu istiyor derdim ama işte güzellik yarışmasından girip spiker olanlar da oldu. Çok başarılı var biliyorsunuz. Ana haber de sundular. Yani ne iş yaparsa çok dikkatli olsunlar. Bu piyasada şöhret anında de böyle şeylere sokabiliyor. Doğru söylüyorsun. Şimdi bazı kişiler diyor ki ya diyor ne karışıyorsunuz diyor. Özel hayat diyor. İstediğiyle beraber olur. İsterse grup yapar, isterse tek bir erkekle beraber olur. Size ne diyor? İnsanları niye Yani bu kadar takip ediyorsunuz, bu kadar falan. Fakat tamam o özel hayat, cinsel hayatları özel hayat ama iş şeyin içine uyuşturucu madde kullanmak, temin etmek, tabii yer göstermek partiler girdiği zaman bu suç yani. Türk tabii. Ceza Kanunu'nda karşılığı var. Suç işliyorsun. Bu artık özel hayattan çıkıyor. Senin uyuşturucu kullanman, bunun cezasını çekmen lazım. Hele bir de yer gösteriyorsan of of of. Bir de Zaten o partiler Bilal abicim evet, o amaçlı, yasaklı madde amaçlı. Ondan sonra onu kullanınca da zaten her türlü şey devamında geliyor. Ondan sonra uyuşturucu etkisi geçince pişman olan çok kişi biliyorum. Çok ünlü biliyorum. çok doğru söylüyorsun. Nelly de Manzano, Deste Arjantina, Nelly de Manzano, Hola. Hola ne soruyor Ümran Keleş Nelly'de? Hande ile Mert Ramazan Demir partner olur diye endişe ediyor öyle mi? Nelly de Arjantin'den. Ümran Keleş sen ona söyle endişe etmesin. Endişe etmesin. İşte ben duydum Bilal abicim. Demiştim ya Perşembe günü canlı yayınımızda. Bu konuyla ilgili de derin araştırmalar Hande tarafından istek varmış ama henüz böyle bir şey daha gündemlerinde yokmuş. Yani bu son Mert'le ilgili yapılacak ile ilgili değil de belki daha sonra bir platformda bir film, belki isteği öyle bir şeymiş. Yani şimdi başlayacak olan Mert'in dizisinde başrolleri paylaşmayacak. Ama arzu eder de orada da ben oynayayım de yapımcı sevgilisi olunca hayır demez, oynatır bence. O da benim olsun, bu da benim olsun. Hepsi benim olsun. Mert de benim olsun. İster bence. Ama şöyle daha yeni bir reytingi e, hüsrana bir diziden çıktı. Mert'le onu kapatmak isteyebilir. Ama yakın tarihte de kanallar hemen Hande dizisi istemeyebilir de.
yapımcı istese bile daha 2 ay oldu reyting sorunu yaşayan bir diziden çıkıp hemen yeni yaz gelmeden Mert'in dizisi başlar. Onunla oynayacağını ben düşünmüyorum. Yani o istemez kanal yönetimi diye düşünüyorum. Ya oynamasınlar zaten, bence de oynamasınlar ya. Olmasın yani, Hande Erçel'le Mert olmasın. Peki biraz evvel dedin ki Afra Saraçoğlu Türkiye güzelinden daha güzel. Evet, dün gece Miss Turkey seçildi. Ve Sıla Saray Demir isimli 22 yaşındaki üniversite öğrencisi Türkiye güzeli seçildi ve Dünya Güzellik Yarışması'nda önümüzdeki sene 2026'da Türkiye'yi temsil edecek. Geçen seneki güzelden daha güzel olduğunu söylüyor herkes. Ama Evet. Onur Akay da diyor ki Sıla, Geçen seneki güzel bu şeylere düşen değil, fotoğraflarıyla magazine düşen değil miydi Bilal evet, abicim? evet. Biliyorum. Onur Akay da diyor ki Sıla Saraydemir'in Türkiye güzeli ama Afra Saraçoğlu da oyuncuların güzeli, en güzeli diyor. Evet. Ya, Biraz olsaymış Afra'nın mutlaka o yarışmalarda birincilik alırdı. Biraz boydan belki kaybediyordur. bu kızcağız Sıla Saraydemir 1.80 boyunda. O da normal Tabii. değil ki, ama o da normal değil. Yani bize göre Türkiye ölçülerinde hani 1.70, 72, 75 filan da, yani 75 bile fazla sayılır. 1.80 çok uzun değil mi yani? 1.80 artık şey normal bakıyorlar. Eskiden öyleydi de Bilal abicim. 1.90 erkeklerde. Hatta erkeklerde 1.92, 93 falan olduğu zaman hiç düzgün durmuyor. 2 santim bile. Biraz vücut ölçülerini bozuyor. 90, 89 çok özel bir e, boy oluyor. İşte ben de o best model zamanlarında jürilikte yaptığım için biliyorum. Bayanlarda da 1.80 normal ama tabii ki çok uzun boylu oluyor. Ece Gürsel de öyleydi ya, 1.83 müydü? 82 miydi? Öyleydi, öyle Bir çok de uzundu. topuklu ayakkabı giyiyordu 10 santim. 1.92 oluyordu. Benim problem gelmişti bir kere. Ben gizli topuklu çizme giydim o geliyor diye. Değil mi? Ne yapayım? Haklısın, O haklısın, kadar uzun boylu. Ve haklısın. o çizmemin de o anısını da anlatmıştım. Bolu'da bir müzesi var. Oradan istediler. Müzede duruyor ayakkabı anısıyla. Öyle mi? Evet. Bu Türkiye güzeli seçilen Sıla Saraydemir Giresunlu, 22 yaşında, sağlık bilimleri üniversitede bilimleri fakültesinde sosyal hizmetler bölümünde öğrenci. Binlerce başvuru arasından 130 aday ön elemeyi geçti. Onlar içinden de 20 kız finale kaldı ve dün gece yarıştılar. Bir jüri karşısına çıktılar. O jüride Sıla'yı seçti Türkiye güzeli olarak. İkinci İlayda Güvenç. O da uluslararası bir başka yarışmada Türkiye'yi temsil edecek. E, Yani Özge Şimdi Ulusoy'sun. Bilal abicim Evet, dedim ya bazı iş adamlarını işte holding sahibi bilim başkanları işte spor kulübü başkanlarını futbolcuları rahat bırakan kişiler olabiliyor bu piyasada demiştim. oluyor tabii. Ama bazı iş adamları ki mesela şimdi güzellik yarışmasını gördü. Birinciyi seçtiler. Birinciyi de basında, televizyonda gördü. Zengin iş adamı, nüfus biri. Bunu bana mutlaka ayarlayın diyen kişiler o çoğunlukta da öyle insanlar var. Daha gencecik, küçücükken onları elde etmeye çalışıyorlar. Çok çok inanılmaz kişileri devreye yapıyorlar. İşleriyle tehdit ediyorlar. İşte seni spiker yapmam yok yapmam gibi. Maalesef öyle kişiler de var. Onun yüzünden de bu piyasada bu tür şeylere giren insanlarımız da mevcut. Onun için çok dikkat olması lazım kişilerin. Çok doğru söylüyor Onur Akay arkadaşlar. Parasının gücüyle her şeye sahip olabileceğini düşünen ve yani evliyse eşini sık sık aldatan, bekarsa da bunu bir yaşam tarzı haline getiren, genç kadınlarla, güzel kadınlarla
ve ünlü kadınlarla bir olmayı, beraber olmayı zevk haline, alışkanlık haline getiren böyle insanlar var. Ben de çok tanıdım bunları. Çok doğru Evet. söylüyorsun. Genç güzel bir şarkıcı çıktığı zaman mesela adam yaşına başına bakmıyor. Gelmiş 65-70 yaşına. O 24-25 yaşındaki şarkıcıya ulaşmak için paraya para demiyor zaten. Hem Paraya nasıl? veriyor ve ulaşabiliyor. Teklifini de iletebiliyor. Karşı taraftan kabul görürse, karşı tarafta mesela parayı seven birisi ise, paraya önem veren birisi ise adam kazanıyor sonunda, emeline ulaşıyor. Hakikaten arada 40 yaş fark olmasına rağmen adam istediğini alıyor o kadından. Bir de Maalesef Bilal abicim evet, ondan daha da güzelini getir. Kabul etmiyor. İlla televizyona ünlü olan kişiyle birlikte olma hastalığı. doğru, doğru. Çok güzel. Çok doğru söylüyorsun. Böyle kişiler maalesef çok var. Onun için, biz hep böyle, zamanında gazino kulislerine gittiğimizde gazeteci, muhabir olarak mesela Sibel Can'ı hep annesi getirirdi. Annesiyle görürdük. Ne bileyim ben, Pınar İliç'e annesiyle gelirdi Maksim'e sahneye çıkmaya. Annesi kuliste beklerdi onu filan. Yani kızına sahip çıkıyor. Kızına Tabii. böyle tehlikelerden, böyle insanlardan zarar gelmesin diye. Ama sadece kızlar olsa şimdi erkekler çok zorlanıyor. Aynı durumdalar. Hakikaten öyle ya. Hakikaten rahmetli Erkan Özarman'ın ismi ne olaylara karışmıştı, değil mi? Tabii hem o tarzda şeyler hem de yaşlı zenginden kadınların sıkıştırdığı best model erkeklerimiz de oluyor. Hala da Doğru, oluyor. doğru, Popçular oluyor. Evet. doğru, çok doğru. Bu cinsellik başa bela ya. Hakikaten maalesef, Abicim ne güzel dedin. maalesef. Murat Övünç de Övünç müydü? Övünç müydü? Evet, evet, evet. Murat tutuklandı değil Övünç. mi? Tutuklandı. Onun davası Tutuklandı. Murat Övüç. Evet, Ha, epeydir sürüyordu onun davası. Uçakta bir türban takma taklidi yapmış galiba. Başörtüsü takmış da alay etmiş galiba. Ondan dolayı dini değerlerle alay etmek, işte toplumda ikilik yaratmak filan gibi bir suçlamayla tutuklandı. şimdi Bilal abicim benim duyduğum bir şey var onun yakınında olan. Biraz gündemden düşsün, basında gündeme gelmesin. Bir değişik şeyler yaparak nasıl olsa beni hapse atmazlar. Göz alınca reklam oluyormuş diyormuş. Öyle bir Allah ilginç bir düşünce Allah. ki e, yani nasıl olsa beni tutuklamıyorlar, serbest kalıyorum. Bak şimdi tutuklattı sonunda kendine. Tutuklandı. Yine tutuklamazlar diye düşündü. İçeriye girdi o da. Allah Allah. Yani Murat Övüç ya, Allah aşkına bir akıllan ya, bir akıllan. Hep böyle skandalların içindesin. Şimdi bir haber düştü. 3 isim hakkında daha uyuşturucu maddeden yakalama kararı. Bunlardan birisi de dünyaca ünlü bir fotoğraf sanatçısı. Yönetmenlik de yapıyor artık. Dünyaca ünlü şarkıcıların yönetmenliğini yapıyor. Hollywood'da da çok geniş çevresi var. Mert Alaş, Madonna'nın filan fotoğrafçısı aynı zamanda. Bundan 1-2 ay evvel biz seninle konuşmuştuk. Ben Bodrum'dan yayın yaparken 2 aydan fazla oldu. İstanbul'a geldi, bir parti verdi. Boğaz'da bir yalıda. Mert Alaş. Bir ürün çıkardı. Yani tam hatırlamıyorum da ya parfüm çıkardı ya bir şey çıkardı. Onun tanıtım lansmanını yaptı. Buradaki sosyetikler ve ünlüler onun arkadaşı. Onların da katıldığı bir davet verdi. O davette de mutlaka böyle şeyler kullanıldı ki Mert Alaş çünkü Türkiye'ye çok sık gelen bir isim değil. Değil. Los Angeles'ta ve Londra'da yaşıyor bildiğim kadarıyla. Ee, Çok da varlıklı, çok da zengin. Ama o uyuşturucuyla da ismi sık sık anılıyordu. Herhalde ondan dolayı başı belaya girdi. Bir de zengin yani tabii parası olunca daha çabuk ulaşabiliyor ama bir de yüksek bazı böyle nasıl söyleyeyim ruhu ince olan insanlarda sanat ruhu taşıyan bazı çok başarılı kişilerde de
bu şey görülüyor. Yani hem yasaklı madde, alkol veya çok fazla görülüyor bile. Daha fazla var yani. Bunun da başka bir sebebi var herhalde. O yönden de psikolojik araştırmak lazım aslında. Araştırmak lazım değil mi? Doğru söylüyorsun. Tabii. Mert Alaş Temmuz ayında e, Bodrum'da VIP konuklara davet vermiş. Kendi yarattığı bir cinin, alkollü içkinin tanıtımı için. Ben parfüm Evet. almış aklımda. Kendi marka. Demek ki öyle şeyleri seviyor. Evet bak Madonna, Kate Moss, Lady Gaga, Jennifer Lopez, Shakira, Kylie Minogue, bu Adriana Lima, Victoria Beckham. O Bunların hepsi zaten bu işin bu işi yapanların en büyüğüyle birlikteymiş Bilal abiciğim. aynen. Onlarla iş yapıyor. Onların hem arkadaşı hem de iş yaptığı insanlar. Doğru Onlarda söylüyorsun. yasaklı madde daha fazla. Çok daha fazla. Evet. Demek ki onunla ilgili de çok sağlam Ya Yıldız Tilbe'den bahsederdi herkes. Bir adı çıkmıştı. O kadar da şey değil yani. Yıldız abla hepsinden temiz kaldı valla. ya Yıldız Tilbe'den bir de Sezen Aksu'dan söz ederlerdi. Evet Ee, işte. onunla da ilgili bir şey duymuyoruz. Onunla da ilgili hiçbir şey duymuyoruz. Dediğin gibi onlar hepsinden temiz kaldı. Yani bu şeyin Mehmet Akif Ersoy'un çevresinde olan bitenler hakikaten insanın aklının alacağı şeyler değil. Bu Evet. Habertürk O Genel çok Yayın ilginç. Müdürü, o Habertürk'ün spikeri, genel yayın müdürü, o kızları zorlaması filan yani olacak şey değil. Karısının anlattıkları, boşandığı eşinin Evet. Show TV'de o da görevinden ayrıldı. Evet. Çalışamayacak durumdayım diye izin istedi kadıncağız. Bunlar hep şaşırtan şeyler ve Ela Rümeysa Cebeci de hepimizi şoktan şoka sokuyor. Yani her gün yeni bir şey çıkıyor bu kadının. Yani ekranda gazetecimsi, gazeteci değil o kız, gazeteci gibi davranan ama Yok spiker. evet spiker ama işte Sabah programı yapıyordu. evet, Birilerini konuk ediyordu Habertürk'te. Show TV'ye de daha yeni geçmişti ana akım bir kanala. Orada kendini biraz yorumlarla aslında moderatör, gazeteci vardı zaten. Ama evet, gazeteci gibi davranıyordu Bilal abi dediğin gibi. Aslında iyi bir diksiyon dersi almış, iyi bir haber spikeri o yani. evet. Yani Ama fiziği çok bambaşka. TGRT Haber'de haber sunuyordu. Öğle saatlerinde, öğle kuşak haberlerinde. Onun eski haline bakarsanız çok çok şaşırırsınız. işte estetik güzellik şeyleriyle, ameliyatlarıyla. E, Saadettin Saran bu arada adliyeden ayrılıp Fenerbahçe maçına gitmiş. Fenerbahçe'nin maçı var, lig maçı. Stada gitmiş. E, Saadettin Saran'ın da durumu 3-4 gün sonra belli olur. O tahlil neticesi. Bilal abicim sen Galatasaraylısın değil mi? Gömlekten anladım. Galatasaray. Canım benim. Sevgili Onur Akay, Fatih Ürek'le ilgili en son gelişmelere ne diyorsun? Yani Ee, bitkisel hayat dediler, sonra değil dediler. Ben bitkisel hayatta olduğunu ne diyorum Bilal abicim. Yani zaten bu bitkisel hayat demektir. Makineden Değil ayrılmadan mi? yaşayamıyorsa komada bitkisel hayatta demektir. Ama uyanabilir de çok uyananlar oldu. İnşallah öyle bir şey olur keşke. Sizin de programınızda dikkat çeken bir şey vardı. E, Evet, Astrolog astrolog İpek Hanım'ın söylediği, İpek evet, Hanım'ın söylediği de dikkat çekiciydi evet, Bilal abicim. Onu gördüm. E, aile ilişkinin çekilmesini istemiyormuş. Ne olursa olsun tabii. tedavi sonuna kadar gitsin. Her zaman ümit var. Zaten çekilemez değil mi Bilal abicim? Beyin ölümü gerçekleşmeden aile istese de çekilemez zaten. Çekilemez de yani e, valla neler yapılmıyor ki biliyorsun yani. Neler gelmiyor ki hasta. Öyle mi? Yani ihtimam gösterilmeyebilir. Her şey olabilir ya.
Her şey olabilir. Evet. Bu ailenin İnşallah A ama durumunun hiç iç açıcı olmadığını ben duyuyorum. Özlem Teste gazeteci, değerli gazeteci doğruları söyledi aslında. Yani yaralar oluşmuş yapmaktan. oluşmuş yaralar oluşmuş. O normal tabii oluşur o yaralar değil mi? Yani Tabii, devamlı tabii. yatarsan, bir ay yatarsan 2 ay Kendinde olsa felçli hastalarda bile oluyor o. oluyor. Çevire çevire yatırıyorlar. Çevire çevire. Yani, zor, çok zor. Peki, Tarkan'ın havalimanı röportajını gördün mü? Mustafa Ağa'da, Gördüm. Evet. yapan Mustafa Ağa'da. En son Vallahi Atatürk'e Mustafa artık mega starlara bile yakalamaya başladı. Evet. Çok Tarkan, başarılı. çok Yılın başarılı. muhabiri seçmişiz değil mi Bilal abicim? Doğru seçilmiş. Evet. Bayağı çok azimli ve başarılı. Tarkan öyle herkesle konuşmaz yani kolay. Konuşmaz. Havalimanında Tarkan'ı yakalıyor, karşılıyor ve ona İstanbul konser biletlerinin bu kadar kısa sürede birkaç saat içinde tükenmesini kendisini şaşırtıp şaşırtmadığını soruyor. Tarkan ben de şaşırdım diyor. Ve çok mutlu oldum diyor. Babalık nasıl gidiyor diye soruyor. Eyvah eyvah özel konular bunlar diyor. Bu kadar yeter diyor Mustafa'ya. Ondan sonra Mustafa diyor son klibiniz de çıktı diyor. Ben daha izleyemedim diyor Tarkan. Eee, Ama orası bana çok şey geldi Bilal abi. Şimdi tamam, çocuğunu sakladığın, özel hayatında biraz ketumdur ve de e, doğruları söyleyen bir çocuktur Tarkan. O konuda da bilirim. Bir evet, şey olduğu zaman saklamaz da. E, evet, kızını da hep zaten uzak tuttu. Bunu çok göstermedi. Ama o kadar titiz ve de hakim olan biri ki Tarkan, klibini yayınlamadan önce izlememesini düşünemiyorum ben. ben de düşünemiyorum ya. Bana da o cevabı Evet. geldi. Yani Bir anda herhalde öyle mi artık, konuda aceleci birden öyle çıktı ağzından herhalde. herhalde değil mi? Birden çıktı ve Mustafa biraz daha hani devam etmek istiyor ayaküstü röportaja. Dikkat çekiyoruz. Bu kadar yeter diyor. Çok teşekkür ediyorum diyor. Yani etraftan insanlar bir de yüzüne maskeyle kapatmış. Hani Tanınmamak için evet, tabii. gözlerine Gözlük kadar, tabii. O maske gözlerine çok kadar. iyi oluyor. Ya ama bu şeyden daha büyük bir alanı kaplıyor. Yani bir bulaşıcı İşte hastalık, virüs gelmesin diye kapatıyoruz ya ağzımızı. Bu böyle daha gözüne kadar çekmiş. Daha böyle tabii bir de gözlük, değişik bir gözlük, böyle belli etmeyen. evet, Bir de şapkayı takınca herkes anlayamaz. Zaten Tarkan kısa boyludur. Küçücük bir çocuk öyle gidiyor. Normal, kimse anlamaz. Yani Mustafa anladım. Masa. Evet. Kimse anlam fakat sevgili olarak yani muhabire cevap veriyor, röportaj veriyor. Muhabirin çalıştığı kanal logosunda yazıyor. Bu belli ki Tabii ciddi bir kurum. Ebru Gündeş olsa dümdüz yürür. Dümdüz yürür. Cevap verme. Ama burada Tarkan'ın da madem konuşuyorsun, maskeyi çıkarması doğru olmaz mıydı? Çünkü konuştuğu bazı kelimeler de anlaşılmıyor maskeden dolayı. Ya, Tabii ama bir acelesi vardı onun bence. öyle bir davranışı vardı, acele bir şey Evet, var. bence bir Hani acelesi vardı. Soruları da tam dinlemeden öyle bir anda cevapladı bence. Hıı. Yani zaten kızını uzak tutmuştur. Klibini ben daha izlemedim. Orada Aysel Gürel var. İlk defa bir yapay zeka ile yapılmış. Tarkan'a onay almadan yayınlayamazlar bence yapımcı film. Yayınlayamazlar değil mi? Orada Tabii bir izledik gösterir. gibi. Bugüne hiçbir sanatçı klibini en yapımcı izledikten sonra mutlaka sanatçı izlemiştir. Sanatçının beğenmediği yerler tekrardan düzeltilir. Bazı şeyler isteyebilir. Mümkün sormadan yayınlamazlar yani bile. Burada bir tuhaflık geldi bana. Doğru söylüyorsun. Doğru söylüyorsun. Eee, o Ajda Pekkan 25 kere değiştirtir. Of! Yapar. Yapar, yapar. Evet, Senin yakın arkadaşın Bülent Ersoy, o da titizdir, çok titizdir. O da çok titizdir tabii. O da öyle. Bülent Hanım da değiştirir.
Şahsınıza söylüyorum, orası bu gece değişiyor çocuğum. Bir de ver bana dersin. Bir de gönder bana der, evet. Şimdi Salı günü gönderme, salı çalışmam çocuğum der. Şimdi bir haber düştü, onu da okuyayım. Şevval Şahin'in açıklaması gerçeği yansıtmamış. Şimdi bu uyuşturucu operasyonu konusunda Türkiye eski güzel, 2018 yılında Türkiye güzeli seçilmişti bu kız ve estetikli, çok estetikli bir kız. Nasıl seçtiniz bunu filan diye de bayağı bir Evet, eleştiri almıştı. Sonra da olayların kadını oldu zaten. Sevgilisi, eski sevgilisi geldi, yeni sevgilisini Boğaz'da denize attı filan. Herkes hatırlar Şevval Şahin'in. 2018 Türkiye Güzeli Şevval Şahin dün akşam gerçekleştirilen Miss Turkey'in jüri üyeleri arasındaydı. Şahin İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen uyuşturucu soruşturması kapsamında hakkında çıkarılan yakalama kararı nedeniyle finale katılamadı. Kaçmış. Şevval Şahin'in hafta başında annemin ev taşıma işleri ve ailevi meseleler için büyüdüğüm ülke olan İngiltere'ye gelmiştim. Hakkımda çıkan haberleri yeni görüyorum şeklindeki açıklamasının gerçeği yansıtmadığı anlaşıldı. Zira Şevval Şahin açıklamayı yaptığı gün yarışma için İstanbul'da olması gerekiyordu. Yani İstanbul'a gelecekken hakkındaki yakalama kararını duyuyor. Uçağa gitmekten, havalimanına gitmekten vazgeçiyor. Ben annemin taşınma işleri için falan buradayım diye de oradan öyle bir açıklama koyuyor. Uyanık, tabii. uyanık. Yoksa hemen yakalama kararı anında alırlardı. Bizim. Burada alırlardı ama nereye kadar İşte kaçacak? bak ne kadar güzel bir örnek. Şimdi güzelle örnek olacak bir daha. Değil mi Bilal abi? Çok doğru. Türkiye güzeli oldu. İşte bunları görmesi lazım yenilerin. Ona göre bu piyasada davranmaları gerekmekte. Öyle bir piyasa işte geliyorlar. Ama o kadar oyuncu şimdi gözaltı, senelerdir bu uyuşturucu şeyi var. Şimdi bu sene daha da arttı. Ama istisnalarda kaideyi bozmuyor. Çok değerli oyuncularımız da var. Bak Afra ile ilgili bir şey çıktı mı mesela Bilal abi? Çıkmadı. Hiç çıkmadı. Hiç çıkmadı. Çıkmaz. Evet. Yani bu kız çok akıllı güya. Ama nereye kadar gelmeyecek ki? Gerçi bu İngiltere vatandaşı. Türkiye iadesini istese mesela bunun suçu yer göstermek falan da olsa o zaman suç büyüyor ya alacağı ceza. Kırmızı bülten falan çıksa öyle olsa İngiltere bunu iade etmeyebilir. Çünkü aynı Tabii. zamanda İngiltere bizim vatandaşımız der iade etmeyebilir. Yani Mert Vidinli de şu anda mesela yurt dışında ve gelmiyor. O da e, gözaltı kararı çıktı hakkında. O da sosyetik bir isim, ünlülerin kankası. O da uyuşturucudan aranıyor. Onun da araması var herhalde. Evet. Araması var. Onun da araması var. Ya böyle Şey insan, Acıcalı'nın karısı da daha henüz evet. adaya gelmedi. Şeyma Subaşı da öyle. Ya Eski karısı. evet. Yani böyle insanlar cezası neyse çeksin ya. Çeksin yani. Topluma kötü örnek bunlar. Bir de sürekli olarak bunların influencerlık falan yapması da yasaklansın. Bunlar yani kanaat önderi olamazlar ama kanaat önderiler. Tabii. Bunların sattıkları, giydikleri falan tavsiye ettikleri kapış kapış satılıyor. Bunların İşte sergiledikleri. Yani bunların tavsiyeleri falan baş tacı yapılıyor. Bunları takip edenler tarafından. Bunlara yasak gelmesi lazım. Yani bilişim suçları ne işe yarıyor? Mesela bilişim suçları diye bir şey var. Dilediği hesabı engelleyebiliyor ya. E, Türk Polis Teşkilatı'na bağlı böyle bir birim var. Yani suça karışmış olan sayfaları, hesapları dondurabiliyor, engelleyebiliyor. Başkalarının oraya girmesini engelliyor. Hesabı kaldırıyor, yok ediyor. Ancak VPN'le yurt dışından girebiliyorsun o hesaplara. Yani bunların hesaplarının da yasaklanması, engellenmesi lazım. Suça tabii. kötü örnekler çünkü. Uyuşturucuyla bizim çocuklarımıza, gençlerimize kötü örnek oluyor bunlar. Ama Ama işte bir de bir kitle var maalesef bunları takip ediyor. Mesela devlet tiyatrolarındaki oyuncular, TRT'deki sanatçılar, ne bileyim aklı başında düzgün hanımefendi, beyefendi
takipçileri 100 bini geçmez, 20 bini olmaz. Ama atlayan, zıplayan, uçakta başörtü takan, bilmem orada işte onları da milyon takip ediyorlar maalesef. İşte bunları engellemek, bunları önlemek de devletin görevi. Halk madem bilmiyor, gençler bilmiyor, gençler affedersin koyun gibi bunların bir şey zannedip peşlerinden gidiyor. Gerçeği göremedikleri için. Devlet bunların suç işleyenleri dizilerde oynamasını... Rütük niçin var ya? Rütük'ün görevi sadece muhalif kanalları Tabii. kapatmak, muhalif kanallara ceza kesmek mi? Uyuşturucudan ceza almış, kadın dövmüş, şiddet uygulamış insanların ekrana çıkmasını engellemesi lazım. Yasaklansın. Değil mi? Tabii Rütük'ün dizilerde bu insanların oynamasını yasaklaması, Kadına engellemesi şiddette lazım. bulunmuşsa mesela, Tabii, çocuğa karşı bir şey yaptıysa hep yasaklanmalı bence. tabii uyuşturucu maddeyle adı anılıyorsa, ceza aldıysa, saç testi pozitif çıktı. Tedavi ol, iyileş, ondan sonra gel diyor ona savcılık. Sen de Rütük olarak tedavi ol, iyileş, raporunla gel, testlerden geçtiğini ispat et, temiz olduğunu. Ondan sonra dizilerde oynayabilirsin. Yasağı kaldıralım. Bunu yapması şart ama yapmıyor. Nedir yani? Tavşana kaç, tazıya tut. Yani bu Bilal abicim, biri ise biri başlıyor. Maalesef ki dünyasında çok farklı şeyler var. İnsanların kendi arzusu da başka türlü, yani her çıkmıştır, tutmuştur bu tarz kişiler. Etiler piyasasını bilirsiniz mesela, bir dönem öylelikle gazinolar bitti, piyasalar başlamıştı. Yani demek istediğim, engellemek, Bilal abicim, farklı şeylere yöneliyor toplum her zaman. Müzik değil de eğlence kültürü gitgide yozlaşıyor. Eğitimle ancak belki eğitim düzelmesi gerekiyor başta bence. Eğitim çok önemli. Yasaklarla bir de nereye kadar, biri bitse biri başlayacak. Maalesef. Maalesef. Bir de sevgili Onur Akay, bu arada Fenerbahçe Eyüpspor karşısında 3 golü 3 puanı 3 golle aldı. 3 gol atmış, 3 puanı almış Fenerbahçe maçın sonucu. Bir de Çok yani iyi. evet, Fenerbahçe şampiyon olacak. olmaz. Olmaz. Bilal abi biraz kızdırayım. Bir de bu uyuşturucu kullananlar yakalanıyor filan. Yer gösterenler. Ya bu baronların da yakalandığını bir duysak. Devletimiz bu uyuşturucuyu Türkiye'ye getiren, nakleden, yurt dışından getiren o gemilerin sahiplerini yakaladığını duysak. O gemilerin Türkiye'deki işbirlikçilerini, bu baronları, satanların başındaki insanları bir duysak. Polis teşkilatımız uyuşturucuyu satan, İstanbul'u zehirleyen çeteyi çökertti. Bir duysak bunları. Ah, keşke duysak. Yani tamam, bu Rümeysaları falan alıyorsunuz. Rümeysa 2 kırıtan, 3 kırıtan. Bunları yakalamak çok kolay. Çok kolay bunları yakalamak. Bir de bu baronları yakalasanız, başından kesseniz Tabii. zehiri. Nasıl öylelikle olabilir? Bunu yapması lazım devletimizin. Devletimiz çok güçlü. Yani hakikaten çok güçlü. Yani bunu da bekliyoruz yani. Bunun da zamanı geldi artık yani. Bir de yurt dışındaki baronlar Türkiye'ye yerleşiyorlar. Burada Türk vatandaşlığı alıyorlar. Ev sahibi oluyorlar. Burada ev alıyorsun. Türkiye bankalarına para yatırıyorsun. Türk vatandaşlığı veriyor sana. Kırmızı bültenle aranıyorsun mesela Belçika'da, Hollanda'da, İngiltere'de. Ondan sonra Türk vatandaşlığı aldığın zaman Türkiye seni iade etmiyor. Buraya para verdiğin zaman. Türkiye bankalarına servet getirdiğin zaman böyle Doğru. gayrimeşru insanlar yaşıyor burada. Mafya liderleri yaşıyor burada. İşte onlar da bu uyuşturucuyu getiren insanlar, yani Türkiye'ye ticaret yapan insanlar. Kötü şeyler. Bilal abicim, şeyi izledin mi? Yeni abi maç arasında verdi. Sen maçı izlerken görmüşsündür kesin, değil mi? Gördüm, izledim. Nasıl buldun? Valla ben onu izledikten sonra bir de Yalı Çapkını'nın şeyini açtım. İlk
başlayacaktı ya seneler önce, böyle ikisinin görüntüleri. Çok büyük bir fark görüyorum yani, ne bileyim. Ben böyle beklediğim gibi değil yani. Yani tabii Yalı Çapkını fragmanı bambaşka. Oradaki o yumuşaklık, oradaki o e, bize verdiği sıcaklık, bu fragmanda yani sert bir adamın yılların daha da sertleştirdiği, adeta demir böyle dövülür dövülür dövülür, çelik gibi olur ya, öyle olmuş bir karakterin, yani dizi oyuncu anlamında, şahıs anlamında demiyorum, karakter, Cihan karakteri, hayattan darbe yemiş, ailesinden darbe yemiş, öyle elinde tesbih, artık ağır abi olmuş. Yani orada öbür tarafta da Ferit karakteri vardı. Yani arada çok büyük bir uçurum var. Ve oradaki Afra ile buradaki Afra'nın karakter şeyleri de bir değil tabii. Hikayeleri de bir değil. Orada Seyran'ı, o naif kızı görüyoruz. Burada da Tabii. tutunmaya çalışan, hayata tutunmaya çalışan, hayatın ezdiği bir ve avukat olarak yola girmeye, yani en düşük maaşla başlıyor herhalde orada. Önce gönüllü avukatmış bu dizide karakter. Sonra para yetmeyince annesine bakabilmek için maaşla işe girmiş. Şey Doğa mıydı karakterin adını? Çağla. Evet. Çağla. 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 Yani burada daha zorlu bir şey izleyeceğiz. Bilmiyorum, inşallah alışırız, Evet. ısınırız yani. Yani ben ilk zamanlar işte yaş farkı uyum olabilir falan belki diye düşünüyordum ama pek ki uyum olacağını da artık düşünmüyorum görünce. Demek ki herkesin yaşına göre, yaşın ayrı güzelliği var. Yaşına göre roller olmalı, yaşına göre partner olmalı ben. O insana geçiyor, izleyiciye geçiyor. Pek yani ısınamadım abicim. Yani tabii biz 3 sene öyle bir dizi izledikten sonra ve onları hep bir aşk hikayesinin, gerçek hayatta bir aşk hikayesinin içinde sarmaş dolaş, hep böyle sevgili olarak düşünüp hayal ettiğimiz için çok göremesek de ortalıkta. Yani Afra'yı böyle değişik bir insanla, yaşça büyük bir insanla, bambaşka bir hikaye içinde. Yani Hollywood'da film çeksen her sürprize açık olursun. Hollywood filmi izleyecek olsa her sürprize açık olursun. Yani Afra gibi bir kız orada bir canavara da dönüşebilir Hollywood'da. Yani öyle bir karakteri de canlandırabilir. Zaten yaptıkları işler öyle, Hollywood'da yapılan işler. Hep böyle ters köşeler, değişik şeyler. Ama bilmiyorum, buradan öyle bir şey, öyle bir beklentiye niye bekleyeyim ki öyle bir şey ya? Alt tarafı yani bir dizi izleyeceğim. Günde 2,5 saatimi vereceğim. Niye gerileyim? Niye öyle değişik şeylere kafamı yorayım? Ve Afra gibi bir kızı niye öyle acayip bir adamla, acayip bir karakterle ruh problemi çözerken Afra'yı niye izleyeyim abi? Ben niye kafamı yorayım? Yani bir insanın içindeki kendisiyle kavgasını Afra'ya yansıtacak Kenan İmirzalıoğlu karakteri. Afra onu çözerken biz de ikisini birden çözmeye çalışacağız. Bu yorucu bir şey ya. Ben öyle dizilerden kaçıyorum zaten ya. Öyle diziler izlemek istemiyorum. O kavga dövüş dizileri falan. Yok abi, biz yani bizi rahatlatacak şeyler. Ben şeyi de onun için sevdim. Sevgili Onur Akay. Ee, Taşacak Bu Deniz dizisini de onun için sevdim. Naif, yumuşak falan diye. Evet. Onlar da sapıttı. Onlar da sapıttı. İşte Hande Erçel'in de Sapıttı. öyleydi ya, konusu çok. Evet. Alamadı. Evet. Taşacak Bu Deniz'in Taşıyacak bu deniz gidiyor Bilal abi. Senaryo mu değişti? yok, iyiydi. Rating iyiydi. Bu hafta 1 puan düştü. 3 kategoride de rating düştü. Senaryo değişti değil. Yani bir özgüven var orada tabii. Çok iyi. Biz ne yazarsak iyi rating alıyoruz. Seyirci bizi çok seviyor falan. Kadını durup dururken bir kadını öldürdüler mesela. Karnına sıktı tabancayla. Durup dururken hiçbir kadının yaptığı hiçbir şey yok. Orada filmin başrollerinden biri sıktı, öldürdü.
Ya böyle bir şey olabilir mi? Sen bana bunu nasıl izletirsin ya? Kadına şiddeti, kadını öldürüyorsun ya durup dururken tabanca sıkıyorsun üzerine. Bu öldürülen kadın oyuncu da karakteriyle öldürülen kadın oyuncu da ona da sürpriz olmuş. O da bilmiyormuş. Herhalde sete gelince öğrendi öldürüleceğini. Valla Evet. o da böyle felsefe yazıyor. Bir sayfa uzunluğunda bir açıklama yazmış sosyal medyasında. O da bunalıma girmiş böyle bir sahne çekildiği için kendisine. Bir anda da işsiz kaldı. Diziden de tabii. Tabii bir anda da işsiz kaldı. Bir de bu patlamalar, çatlamalar, bombalar koyuyorlar filan. Yani hep silah, silah, silah. Bizden Zaten işte o yüzden de böyle oldu. Ana haberlerde her yerde küçücük çocukların elinde silahlar var. Ama işte yine de senaryo Bilal abicim. Gerçek hayatsak Afra ile Mert ama çok mutlular. İşleri de iyi gidiyor ikisinin de. Mert üzerinde çalıştığı, okuduğu bazı projeler olduğunu da duydum. Bayağı mutlular yani görüşüyorlar. Hatta ben Sarıyer'e çok giderdim Bilal abicim. Ortaköy'de sürekli Ortaköy'de bulunduğum zaman. Şimdi işim bitince de bu sahil yerlerinde oluyoruz ama İstanbul'un artık senelerdir hareketi trafiğinden daha sakin yerlere kaçıyoruz. Fakat sırf vardı. İşte gittiğim oranın meşhurdur bilirsiniz börekleri olsun şeyleri. Sarıyer'de tanıdılar. Afra ile Mert'i gördüler, bana söylediler. Çok çekim yapmamış. Onlar öyle kişiler değil tabii de. Çok çok böyle onları mutlu ve bir arada görmüşler. ne güzel. Ne zaman görmüşler? Evet. Geçen hafta. Dışında herhalde bir yere gitti ya da gidiyorlardı. Yani Sarıyer'de oturan, orada esnaf olan bir kişi bu tanıdıklarım. Esnaflar karı koca. Çok mutlu olduklarını, aşkların devam ettiğini gördük. Size şimdi daha çok inanıyoruz dedi bana. Ne kadar güzel ya, ne kadar güzel. Keşke bir Evet. fotoğraf çekseler ya, görenler değil mi? Ne İşte güzel. onlar pek çekmez. İşte Evet, doğru söylüyorsun. Şimdi senin o sözün hakikaten çok doğru. Türkiye güzeli Sıla Saraydemir ve oyuncuların güzeli Afra Saraçoğlu. İki fotoğrafı yan yana koyunca da Afra'nın güzelliği hakikaten bir başka. Öyle değil mi? Peki sen şeyi biliyor musun hiç? Afra'yı sen çocukluğundan beri tanıdığın için soruyorum. Hiç güzellik yarışmasına sokmak istemedi mi annesi? Katılsın istemedi mi kızını Afra Saraçoğlu'nu? sesim değil mi Bilal abicim? Geliyor, geliyor. Tespitli yazmışlar Geliyor, aşağıda. geliyor. İstemiş. Zaten mankenlik için ilk bir çalışması, başvurusu da olmuş sanıyorum ki. Afra duydum, onu duydum. Evet, Evet, duydum. Ben de evet duydum. olmuştu. Evet. Ama tabii Özcan Deniz'e giden fotoğrafında işte şansı açılıyor ve başlıyor filmde oynamaya. Annesinin tabii arzusu, güzellik yarışması da çok fazla var. Etrafı da söylüyormuş zaten. Mesela sınıflarındaki bir kız da o da buradan. Sınıfındaki bir kız da güzellik yarışmasında o da bir derece aldı sanıyorum. Bu yarışmada mı? Bu yarışma değil de o da başka bir yarışma. Hatta Afra ile ilgili konuştu. Afra'nın sınıf arkadaşı olduğundan bahsedildi basında. O da güzelmiş. İkisi için de böyle söylerlermiş. Yani ikisi de Afra bile düşünmüş aslında. Yarışmaya katıldı. Düşünmüş ama birdenbire işte mankenlik bir ajansa da gidiyordu yani. Gitmişti de hatta. Onunla ilgili bir katalog mu, bir poster mi, bir çekim bile yapılmıştı Bilal abi. Şimdi ne olduğunu hatırlamıyorum. Var yani senin dediğin. Mankenlik olsun, güzellik yarışması. Zaten hep öyle başladığı için, sonradan oyunculuğa geçtikleri için ilk etapta güzel olan kişileri ya best modula ya güzellik yarışmasına ya mankenliğe yönlendiriyor insanlar. Çevre yönlendiriyor. Evet. Afra oyunculuk konusunda bir eğitim almadı ama o lisan okuyordu. İngiliz Yok. üzerineydi onun üniversite eğitimi değil mi? Onu da dondurdu galiba değil mi üniversite eğitiminin de? Evet. Edebiyatla ilgili de bir bölümü kazanmıştı diye. İngiliz edebiyatı.
Evet, İngiltere'de yaptı. aynen öyle Bilal abi. İngilizce. Sonra Evet. liseden sonra yani Akçay'da okumadı. O şey üniversiteye gittiği dönemlerde de işte bu şey başlıyor. Film başlıyor. Yani bu olaylar başlıyor. Onun için de okulda tabii donduruluyor sanıyorum. Öylelikle e, kalıyor, bekliyor. Evet. Ama şimdi Ama ama evet, çok güzelliğini bütün herkes tanıyan Akçay'da yani herkes konuşurdu. Daha ünlü değilken. ünlü değilken herkes Tabii, burada, evet. Doğru. Huyu da çok güzel. Yani sadece kendisi, yüzü, fiziği değil, huyu da çok güzel. Allah her şeyi birlikte vermiş. Öyle değil mi? Sesin gitti. Burada ses yok. Şu anda ses yok. evet. Heh, geldi. Geliyor mu Bilal abicim? Geldi. Geldi. Evet. Bir de kedileri çok severdi. Akçay'ın kedilerini beslerdi. Evet. Yine kediyi ve köpeği çok seviyor, değil mi? Şimdi de Tabii. öyle. Şimdi de O öyle. zaman kedisi de vardı evde. Hatta ben de o fotoğraflar olacak ama bir bakayım arşivden bulabilirsem hangi şeylerin içinde. O zamanki kedisiyle çok böyle küçüklük yıllarından bazı fotoğraflar bende var. Bazılarını yazmıştım seneler önceki yazılarımda. Atmıştım birkaç yıl önce ama daha da vardır yani. Ama fotoğrafları bulmalısın ya. Onları bul ya. Ben ilk sevgililerini bile biliyorum. Yani Aa! burada benim onlar şimdi arkadaşlarım. Aa! Ya onlarla ara sıra görüşünce ya neyi kaçırdınız değil mi diyorum. Kaç yaşındayken sevgili? Yani İşte lise sonlar falan. 16 İlk filan, aşkları diyebiliriz. Evet. 16, 17, 18. İki kişi vardı evet. Evet, Yani öyle okul aşkı. bir tanesi daha uzun küçüklükten bu yana arkadaşıydı. Sonra başka bir tane daha tanıyorum. İkisi de şimdi benim arkadaşım zaten. Öyle mi? Evet. Evet. Afra Saraçoğlu'na başarılar diliyoruz. İnşallah Mert Ramazan Demir'le birlikte mutlu bir yaşantıları olur beraber. Hem İnşallah hem aşkta. Bilal abicim. Yani hak ediyorlar, işlerindeler. Bir de yapımcıyı da tabii bu dönemlerde dinlemeleri gerekiyor ki işleri iyi gitsin. Yani herkes bir başlangıçta imza atıyor. Biz de öyleydik. Unkapa'nın bizlerden 5 senelik imzalar alırdı Bilal abi. O imzaların öyle bir cezaları oluyor ki yapımcıya karşı gelemiyor insanlar ilk yıllarda. Gelen- Belli bir sene sonra daha da güçlenecekler. Daha başka şeyler olacaktır. Ama Onur Güven Atam da güzel şeyler yapıyor da yani. Yaptığı güzel çalışmaları da var. var. Hatalar da olsa da işte Yalı Çapkın'ın senaryosu gibi ne bileyim başka şeyler olsa da ara sıra senaristlerine dikkat etmeli bence. Doğru söylüyorsun. Sevgili Onur Akay, çok teşekkür ediyorum yayınıma katıldığın için. Renk Ben de kattın. çok teşekkür ediyorum. İnşallah Perşembe akşamı yine görüşmek dileğiyle. Tabii benim bir yurt dışı şeyim de olabilir Bilal abicim yılbaşı nedeniyle. Öyle mi? Ee, Azerbaycan olma ihtimali %90 görünüyor. Belki yıl Hayırlı, haftasında olamasak da Ocak sonrasında hemen canlı yayınınızda olacağım inşallah. İnşallah, inşallah. Hayırlısı, hayırlısı. Konuşuruz tabii öncesinde. Tabii konuşuruz. Daha günleri hiçbir şey belli değil. Onun için Perşembe yayında olabilirim daha. Yani belli değil henüz. Belli değil. Bilal abicim. Şimdilik ben de herkese güzel bir hafta sonu diliyorum. Sorularınızı videonun altına hep yazın. Ben onları okuyacağım. Bir dahaki yayında da inşallah onların üzerinde merak ettiğiniz şeyleri araştıralım, konuşalım. İnşallah sevgili Onurcuğum. Öpüyorum seni. Görüşmek üzere. Sağ ol. Ben de sevgilerimle Bilal abicim. Değerli dostlar, lütfen beğendiyseniz beğen yapın ve abone olmadan izleyen arkadaşlar abone olurlarsa da mutlu oluruz. Çok sağ olun, eksik olmayın. Görüşmek üzere inşallah. İyi hafta sonları. Sağ olun.